Abi köpek oynuyor. Sahibi de çağırıyor. Neye sevmeye dedik. Bak böyle sular da içebiliyorsunuz. Abi böyle Avrupa'da şu ana kadar arkadaşlar su asla bir problem olmadı. O yüzden eğer cebinizi seviyorsanız asla suya para vermeyin. Asla. Çünkü her yerde içilebilir su var. Yani içilebilir su arkadaşlar hem kalite standartlarıyla alakalı ki Avrupa Birliği'nde bu kalite standartlarını neredeyse her ülke sağlıyor. O ülkenin ve o şehrin su tesisatının yeniliğiyle alakalı ki bunu da sağlıyorlar. O yüzden korkmadan Avrupa'da su içebilirsiniz çeşmeden. Özellikle kuzey ülkeleri, özellikle Batı Avrupa ve kuzey ülkelerinde. Hiç yani gözünüz arkada kalmasın. Bir şey yaşarsanız bir problem bana dava falan açabilirsiniz. Hani o derece bayağı iyi sular. Sularda hiçbir sıkıntı olmuyor. O yüzden buna para vermeyin. Neyse böyle sokaklarını gezmeye devam Amsterdam'ın. Her yer kanal zaten bak, her yer kanal abi. Başka da bir şey yok, kanalla kanal. Venedik'ten daha çok kanal var ya. Bakın arkadaşlar burası bildiğiniz bir bit pazarı yani. Burada böyle ikinci el kıyafetler, böyle farklı farklı ürünler bulmak mümkün. Baksana abi, tabak çanak bile getirmişler abiler. Bak fırın satıyorlar. Sanat eserleri var. Abi yok burada ya. Her şey var. Kıyafetlere bak. Kim bilir ne kadar. Fiyat göremedim üstlerinde ya. Ama ben burayı çok sevdim abi. Çok varoş bir yer ya. Tam bizim iş, Türk işi. Oğlum diyorum ya bak, bu ülke böyle şey gibi. Böyle Avrupa'nın kurallarını almış, Akdeniz'in insanını almış. Bir de buradaki herkesin kayıtları da var arkadaşlar. Burada öyle gelip kaçak satış yapamıyorsunuz. Buradaki her bir insanın burada kayıtları da var yani. Belli bir prosedüre tabi. Ama bugün çok fazla bir tezgah göremedim de. Neyse yürüyelim. Bak yine bisikletleri park etmişler. Bak muhtemelen bunlar böyle çıkma mallar. Bak 10 euroya burada böyle pantolonlar var. Levi's'ın. Bak burada böyle patates kızartması satıyorlar. 4,5 euro arkadaşlar sosuyla beraber. Hollanda'da da, Belçika'da ve Fransa'da olduğu gibi patates kızartması çok ünlü. Burada inanılmaz tüketiyorlar yani bunları. Bakalım şurada ne var ne yok. Burada resimci abi var. Hollanda resimleri satıyor. Burada böyle gül maketleri var. Hediyelikçi bu abi ya. Bak burada böyle Kama Sutra kartları var. Pozisyon seçiyorsunuz 5 euroya. Oo, burada ne var ya böyle? Stickerlar. Tanesi 50 cent. Güzelmiş ha. Şapkalar, çantalar. Ne kadarmış şu Amsterdam şapkaları ya? Bakalım. Bak Amsterdam. Fiyat yazmıyor ya. Oo, Galatasaraylılara gelsin. O Amsterdam çantaları. Bir tanesi 4 euro, 3 tanesi 10 euro. Bak böyle güllü müllü şehirli. Arkadaşlar burada Amsterdam'da ve Hollanda'da şey ucuz yani. Bu çok iyi bir şey. Ne deniyor ona? Hediyelik ucuz. En azından gelip burada istediğiniz kişiye hediyelik alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir şehirde. Ve bence bunun ucuz olması efsane bir olay yani. Çok güzel. Bak burada böyle metal plakalar var. 5 euro. Güzel ya. Buralar hep böyle Amsterdam hediyelikleri.
Arkadaşlar bu arada burada gezerken zaten takı satan tezgahları dedim ki almak ister misiniz bu kolyeleri dedim. Onlar da bazıları aldı. Şu anda işte bir 21 euro kazandık. Yani çok ilginç bir şey oldu abi, satıcılara sattık. Adamın biri 8 tane aldı. Dedi ben deneyeceğim dedi bunları satmayı. Eğer dedi satabilirsem dedi yine alırım. Adam benden aldı abi 2-3 euroya. Şimdi satmaya deneyecek 12-13 euroya falan. Ama abi olacak yani, yapacak bir şey yok. Adamın dükkanı var. Yeter ki benden ağırlık çıksın, yeter ki iş dönsün. Böyle ilginç satıcılara sattık abi burada. Böyle komik bir olay oldu yani. Satıcılara satış yaptık. Neyse hadi biz işimize devam edelim. Arkadaşlar şimdi ablaya da satıyorum. Böyle. This one. Yes. And this is Taurus. Yes. That's right. And like I have no enough rope for all of them, but I can bring you on Wednesday, okay? Yeah, so fun. You really like them. It's special. I like all special stuff. Yeah. If I see something different that I don't see nowhere here. Yeah, and the customer's gonna like it too. Believe me. That's all right. But that's all for now because I have to pay my rent. 8, 9, 10, 11, 12. You just 30. There are 22. Okay. So it's 44. Yes, 44. Okay, I will give you 6, right? Yeah. Okay, here is your 6. Thank you. Need, Abi bak I böyle can make, sattık. yeah, for sure. Okay, hey, they fall. Oh. Abi ablanın ürünlerine baksana ne kadar tatlılar aynı zamanda. I mean, yeah, that's nice. Okay, unit 1, 2, 3, 4, 5. Unit 5, rope. Yeah. Okay, on Wednesday. Come at that time, Uh-huh. like that Wednesday. I have time to see if it sells good, Okay. so I can take. Okay, yeah. Okay? Yeah, of Don't course. come in the. But you can come when you want. Of No, course. I will come. Okay, Wednesday or Thursday evening. Okay. No. Thursday I don't work. Too Oh, much okay. wind. Okay, Wednesday. Me, I can't work only when there is no wind. Okay. I will be there on Wednesday. Okay, Wednesday evening I If will there be here. will be anything, I phone you. Okay, yeah, please. Okay, yeah, goodbye. Bye bye. Thank you so much ya. Abi ablaya sattık ya 2 Euro'dan 22 tane kolye sattık. 44 Euro cepte. Bu bit pazarı olmasa hayatta kalamayacağız gerçekten ya. Çok komik abi. Keyfim yerine geldi ya. 60 Euro kazandık abi. Çok iyi oldu yani, inanılmaz rahatlattı. Benim cebimde son kalmıştı 30 Euro mu 40 Euro mu ne. Neyse biz gezmeye devam edelim hadi, buradaki hediyelikçileri falan. Çarşamba yine gelip tekrardan soracağım. Şu an ipim kalmadı yanımda. Bütün ipler içeride, evde. Neyse böyle sokakta satmakla uğraşmadan direkt işportacılara satıyoruz abi. Harika oldu. Neyse hadi gelin daha fiyatlara bakmaya devam edelim. Abi bak buraya böyle gelip harbiden her şeyi satıyorlar ya. Abi bu bit pazarı olayına bayıldım ben. Harika bir şey. Bak kitaplar var bir sürü. Koli koli eşya geliyor işte. Bu arada arkadaşlar bu Amsterdam'daki birçok köprünün de böyle kendini kaldırma sistemi var. Mesela bu kanallardan bundan daha yüksek bir tekne geçeceği zaman bu köprüleri de kaldırıyorlar. Bak böyle gördüğünüz gibi bir asansör sistemi var yani. Ya burası kesinlikle ve kesinlikle kanallarından ayrı düşünülemez bir şehir. Burada arkadaşlar kanallar hayatın bir parçası yani. Hadi gelin birazcık daha yürümeye devam edelim. Sonra da bugünlük Amsterdam bitsin. Ama daha sonra tabii ki daha çok gezecek yer var. Daha hiçbir yeri gösteremedim desem yeridir. Ondan sonra da arkadaşlar önümüzdeki günlerde daha farklı yerlere de gideceğiz. Bakın arkadaşlar burada böyle uzun zamandır burada olan bir şeyi boyayıp bisikleti boyayıp Love is cure yazmışlar. Yani anlamı aşk ya da sevgi tedavidir
Abi bu şehir çok iyi ya. İnsanlar, Hollandalılar bana çok radikallikten uzak gözüküyorlar. Bence bu çok özel bir şey yani. Abi radikal olmayan toplumlar gelişmeye çok müsait. Ne olduğu fark etmez yani. Radikal İslamcı, komünist, sosyalist. Yani her şeyin radikali sıkıntılı abi. Radikal milliyetçilik. Ama bu ülke radikalizmden uzak, uçlardan uzak yaşıyor. O yüzden de insanlar mutlu ve iyi anlaşıyorlar yani. Size öyle söyleyeyim. Bak buraya da birçok ülkenin böyle bayrağını asmışlar. Burada da ana kanallardan biri var galiba. 5 seconds. Past 6. What? That's the time, Mr. Wolf. Bak abi şuraya Filistin bayrağı asmışlar. Time Traveler Hotel diye bir yer. Herhalde hostel, bilmiyorum. Ama oraya asmışlar böyle. Filistin'e desteklerini de gösteriyorlar yani. Şurada Ukrayna renkleriyle kapatılmış bir inşaat var. Böyle ezilen toplumların yanında duran. Bu arada hiç İsrail destekleyen bir şey görmedim. Yani hükümetler destekliyor ama halkta buna dair herhangi bir şey hiç hissetmedim. Hatta birçok Hollandalı arkadaşım da bu İsrail-Filistin konusunda arkadaşlar Filistin'i destekliyor. Bu Avrupa'da ciddi bir problem. Hükümetler İsrail desteklerken halk ve toplum her zaman ezilen halkın yanında oluyor. Bakın burada bir afiş daha var. Stop Genocide, Palestinian Freedom eşittir Jewish Freedom. Yani şunu demek istiyor. Filistin'in özgürlüğü aynı zamanda Yahudilerin de özgürlüğüdür. O yüzden diyor soykırımı bırakın diyor. Yine burada böyle bir destek afişi görmek mümkün. Şu anda Kalver Street denen bir caddedeyim. Burası Amsterdam'ın ufak çaplı istiklali diyebiliriz buraya. İnsanlar burada gelip böyle alışverişlerini yapıyorlar. Böyle farklı farklı hediyelik mağazaları da var. Size birazcık da Kalver Street'i göstereyim. Bu caddenin sonunda arkadaşlar Dem Meydanı var. Amsterdam'ın en ünlü meydanı arkadaşlar. Orayı da size göstermek istiyorum. Birazcık da tarihlerinden bahsedeceğim. Neyse gelin bu Kalver Caddesi'nde birazcık yürüyelim. Yani Amsterdam'ın İstiklal Caddesi. Hadi devam. Dünyanın en liberal şehri arkadaşlar burası. Bak işte bu caddede böyle sağlı sollu alışveriş yapabiliyorsunuz. Az önce bir tane kitapçıya girdim. Orada 5 euroya şey vardı, bir sürü. Rehber kitap vardı. İsterseniz 5 euroya bir rehber kitap alıp da onunla da şehri gezme şansınız var. Baksana bayağı kalabalık. Bu da şekerci midir nedir? Neyse gelin biz Dem Meydanı'na doğru devam edelim. Kalabalığa baksana abi, bildiğin İstiklal gibi ya. Baksana abi, burada Legoland'de şey değirmeni yapmışlar, yel değirmeni yapmışlar Legolarla, inanılmaz ya. Hadi gelin içeri de girelim bakalım ne var ne yok. Bu Legoland'ler, Legoland diyorum yani, bu Lego'nun mağazaları efsane oluyor ya. Vay anasına. Ha, sıra varmış. Sorry. Abi bildiğin içeriye giriş sırası var, çok yoğun olmasın diye.
İçeriden çıkan kişi sayısı kadar içeriye insan alıyorlar. Vay anasına. Bak dayıma bak da abim böyle elinde Lego'dan ışık kılıcıyla girişleri önlüyor. Efsane ya. Demek ki bayağı yoğun oluyor abi. Neyse hadi devam. Baksana şuradaki Yıldız Destroyer'ine Star Wars'tan. 650 euro. Çok iyi ya. İnanılmaz şeyler var ya. Abi param olsa keşke de böyle evimde böyle şeyim olsa. Bu Lego'dan koleksiyonum olsa ne güzel olur. İnanılmaz bir şey. Çocukken falan bayağı oynuyordum. O yüzden hala böyle Lego mağazası gördüğüm zaman direkt dalıyorum yani. Burası Amsterdam'ın en ünlü meydanı ve aynı zamanda en önemli cazibe merkezlerinden. Şimdi şöyle bir özet geçeyim size. Burası arkadaşlar Madame Tussauds Balmum Müzesi. Burası eski Kraliyet Sarayı. Burası bir kilise arkadaşlar. Burası yeni kilise olarak geçiyor. Çünkü eski kiliseyi size bir önceki bölümde gösterdim. Yani o birazcık daha bu tarafta. Bir de arkadaşlar şurada 1956 yılında dikilmiş bir anıt var. O anıt arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda ölen insanların anısına dikilmiş bir anıt. Şanslıyız ki Amsterdam 2. Dünya Savaşı'nda çok bombalanmadı. O yüzden de hala inanılmaz bir şekilde abi tarihi dokusunu koruyor. Ama Rotterdam için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Rotterdam limanını arkadaşlar müttefikler dümdüz ettiler. O yüzden durum bu şekilde. Ama gördüğünüz gibi burası inanılmaz bir ortam yani. Sürekli canlı müziği de var. Şimdi bu arada bu meydanın da eski halini şöyle bırakıyorum buraya. Burası arkadaşlar yüzyıllardır silüeti değişmeyen bir bölge. Burası ilk gün neyse hala aynı şekilde duruyor. Bak şurada da böyle eski yeni kilisenin tepesindeki minare dedim kulesini görebiliyorsunuz yani. Gelin buradan da iyice yakından bakalım. Bak böyle gördüğünüz gibi abi bu beyaz taştan yapılan anıtın amacı 2. Dünya Savaşı'nda ölen insanları anmak. Birçok insan burada Nazi Almanyası tarafından öldürüldü. Ne yazık ki. Hatta buradaki Yahudi popülasyonunu da toplama kamplarına götürüp yakıldı arkadaşlar. Üzücü, çok üzücü. Zaten Polonya bölümlerinde gördüğünüz durumu. Öyle. Hadi bakalım. Bir de size bir şey göstermek istiyorum. Bakın şu önümüzde gördüğünüz 4 bisikletli arkadaşlar. Bunlar aile. Şu anne, şu üçü de çocukları. Anne şu anda arkadaşlar elinde rehber kitap var. 4 kişi böyle bisikletle 3 çocuğunu gezdirerek onlara rehberlik yapıyor. Elindeki rehber kitaptan böyle çocuklara okuyor. Çocuklar da arkadaşlar bilgi ediniyor. Bakın işte bu ebeveynliktir bence. Yani en azından bunu yaşadığınız şehirde yapabilirsiniz çocuklarınızla. Nerede? Kayseri'de de yaşıyorsan, Erzurum'da da yaşıyorsan, Çanakkale'de yaşıyorsan, Muğla'da yaşıyorsan her şehrin bir tarihi var. Gidin marketten, gidin kitapçıdan abi. Alın 100 lira, 150 liraya bir tane rehber kitap. Alın bisikletlerinizi abi. Bisikletiniz yoksa yürüyerek gidin. Yürüyerek gidemiyorsanız otobüse binin. Ama çocuklarınıza buraları gösterin yani. Bence bu bir çocuğun unutamayacağı bir şey yani. En azından bunu onlara yapın. Evet dostlar. Bugünlük Amsterdam bu kadardı. Çok güzeldi. Yani ben birçok şey öğrendim bugün Amsterdam'la ilgili size anlatırken, araştırırken. Aynı zamanda bu bit pazarı olayı çok keyifli bir yerine getirdi. Çünkü 65 euro cebime girdi. Ve cebimde sadece 40 euro kalmıştı. Yani bu benim için çok iyi oldu. İnanılmaz iyi oldu. Yani en azından bir nefes aldım, bir tazelendim. Ama hani sürekli sürdüremiyorum ben bu seyahatleri. Lütfen size destek olun dostlar. Katıl butonu var. Beğenin, yorum atın. Reklamları bile geçmeden izleseniz bana çok büyük katkınız oluyor. İnanamazsınız yani. O yüzden lütfen destekleyin abi. Ne bileyim, beğenin, yorum atın. Bedava. Paranız yoksa bunları yapın. Katıl butonundan 10 liraya bile katıla basabilirsiniz. Ağanın eli tutulmaz. Öyle yani. Hadi kendinize iyi bakın dostlar. Amsterdam'ın son bölümünü Red Light Street hakkında yapacağım.
Gerçekten hani bildiğim her şeyi, bir hafta boyunca burada öğrendiğim tüm detayları size açık açık söyleyeceğim. O yüzden onu en sona saklıyorum. Çünkü bir şehirde yaşadıkça, zaman harcadıkça detayları öğreniyorsun. Ben de en son gün işte fiyatlardan abi hani Türkiye'de yasak olan her şeyin burada fiyatını da söyleyeceğim. Öğreneceğim o zamana kadar da. Size de açık açık söyleyeceğim. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Önümüzdeki pazar yeni bölümde görüşmek üzere. Bay bay dostlar.